Ataerkil toplumdan ötürü diyorlar ama o ataerkil toplum da batsın. Yetiştirme biçimi tamamen. Hani anneler erkek kardeşin vardır, kız kardeşindir. Sen hani kız kardeşi birazcık daha sen gel temizliğe yardım et, sen mutfağa yardım et. Tamam sen yat oğlum falan diye yetiştirme biçiminden ötürü tamamen bu. Ama bu biraz da bireyin kendini geliştirmesi. Senin annen sana hiç evde ev işi yaptırmamış olabilir. Ama sen eğer karına gerçekten değer veriyorsan ev işine yardım edersin zaten. Hep ev işlerini yapmaya alışkın. Çünkü annemden babadan böyle görmüş. Atalardan böyle görmüş. Hiç yapmıyor. Erkekler tembel, oturuyorlar. Onlar hizmet ettirdiler. Eşim mesela benim hep yemek yapar, yardımcı olur bana. Yardımcı olmak zorunda çünkü gücüm yetmiyor zaten. Bence her erkek yapmalı. Erkekler ev işi yapıyor mu? Ama haksızlık oluyor değil mi? Hanım çalışıyor, erkek de çalışıyorsa beraber iş yapmaları lazım. Evin işini paylaşmaları lazım. Kadınlar hem çalışıyor, hem eve para getiriyor, hem kira ödüyor, hem faturaları ödüyor, hem çocuklara bakıyor, hem iyi bir eş oluyor. Ev işi yapıyor, temizlikçilik yapıyor, ahçılık yapıyor. Eşinin ailesine hürmette, saygıda kusur etmiyor. Onun dışında erkekler her zaman yorulur, takdir bekler. Kadınlara teşekkür etmezler. Yani eşitlik yok. Tabii ki bunda bir ayrım yapılamaz. Kadın da iyi bir yönetim sağlayabilir, erkek de iyi bir yönetim sağlayabilir. Bunun sadece ayrımı eğitimle alakalıdır. Bayan olmuş olsa daha gaddar olur diye düşünüyorum. Çünkü bencillik ve kibirlilik daha ön planda bayanda. Olmalı. Çünkü lokuse bayan çok doğum esnasından sonra çok rahatsız oluyor. Uyuması gerekiyor. Vücut ister istemez değişiyor bayanlarda. O yüzden eşine yardım etmesi gerekiyor. Sizce bir baba tek başına çocuğuna bakabilir mi? Bakar. Verilmeli, bir ay kadar verilmeli. Çünkü babalar da gerçekten doğumda eşlerine yardım ediyorlar. İlk 40 günlük dönemde bana çok yardımcı oldu. Yani bir hafta değil de keşke bir 20 gün alabilseydik. Aslında verilmeli çünkü o dönemde anneye yardım etmesi gerekir bence babaların da. Verirse iyi olur, işlerini yapıyor. Yapmıyorlar valla. Çok tembeller. Ekmek bile almıyorlar valla. Yok. Verilmeli. Çünkü bütün yük kadında olmamalı. Taciz, şiddet, psikolojik şiddet hepsi var. Gece dışarı çıktığımda korkuyorum mesela. Tek olduğumda çok korkuyorum. Aşağılama, psikolojik şiddet, eşitsizlik yine her zaman söylediğim gibi. Taciz. Taciz derken sadece cinsel taciz anlamayın. Her türlü taciz var. Sözlü taciz, psikolojik taciz, baskı. Sürekli baskı altındasın. Komşular baskı, aile baskı, kaynana baskı, eş baskı, abi, baba her şey baskı. Hani her kuşakta aynıydı bence. Bir sürü kadın öldürülüyor ve her gün sayı artıyor. Geçmişte de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Yok. Eskiler daha iyiydi bence. Şimdikiler çok çalışıyor ya. İşleri zor. Erkekler okuyanları, şey edenleri daha çok eziyor. Daha iyi ama daha yorucu. Eskiden daha güzel. Daha iyiydi bence. Eski daha iyiydi diye düşünüyorum. Yani bizden öncekilere göre biraz daha iyiyiz. Sanmıyorum, daha zor hayat. Çünkü ekonomi darlığı oldukça, yani para olmadıkça kadın hem dışarıda çalışıyor hem evde çalışıyor. Artı bir de çocukların sorumluluğu oluyor. Çok eskiden de rahatlık bence. Ben öyle düşünüyorum. Kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor ama hani adamın sürekli bir beklentisi var. Yemek yapsın, temizlik yapsın. Aslında öyle bir şey olmaması gerekiyor. Kadın yapıyorsa adam da yapmak zorunda. Aynen. İş yerinde, evde, kaynana kayınpederde, kendi ailemde bile yani ayrımcılık her zaman var. Hiçbir zaman yok olmadı yani. Olmayacak da. Olmayacak da. Bu yüzyıllardır hep böyle geldi. Hep böyle de gider diye düşünüyorum. Sağlam adalet sistemi olmadığı sürece hep aynı olur. Adalet, caydırıcı cezalar, eşit hak ve hürriyetler. Nasıl ki erkeğin sözü geçiyorsa kadının da sözü geçer diyecek. Bu kadar basit.
Birine feminist olduğumu söylediğim an erkek düşmanısın diye tepkiler alıyorum. Halbuki öyle bir şey yok. Aslında feminizm erkek haklarını da savunuyor. Feminizm şudur: kadınların da erkekler kadar, zira erkeklerin de kadınlar kadar haklarının olduğunu savunan bir düşünce bence. Hani ben neysem arkadaşım da o şekilde haklara sahip. Kadın hak ve hürriyetlerinin çok önde tutulması. Yani şimdi ben kadın erkek eşitliğinden yanayım ama kadınların da erkeklerden üstün olduğuna inanmıyorum. Erkeklerle kadınlar aynı, eşit. Yani zaten yaratılışımız da budur. Birbirine muhtaç olan iki varlığız. Ama feminizm de diyor ki biraz da Amazon tarzı. Yani ben kadınım, ben her şeye yeterim. Yani bende yaratma gücü var, ben doğurganım. Feminizm biraz daha öne vurguluyor. Nasıl desem, şiddet görmek istemediğim için gitmem. Gitmem yani, evimde otururum. Evet, bu çok yanlış bir durum ama ben yani dayak yemek istemiyorum ya da içeri alınmak istemiyorum. Henüz çok gencim bunun için ve ülkemizde durum bu. O yüzden gitmem. Kendilerini gösterebildikleri bir alan yok, tanıtabildikleri bir alan yok ve oraya çıkıp o sokakta yürüdüklerine gerçekten kadın olmanın varlığını, öldürülen kadınları ya da o tepkilere karşı gerçekten kadın olduklarını orada gösterebiliyorlar ve yansıtabiliyorlar ve bunlar bence çok iyi oluyor. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Yürüyüşler Türkiye üzerinde kargaşaya neden oluyor bana göre. Ben öyle söyleyeyim. Şu anda öyle bir şeye gerek yok çünkü şehitlerimiz var. Ben de sağlığı için yürüsün ama öyle şey yapacaklarsa işte yürümesin. Beni seni bana öyle düşürmek amacıyla hiç kimse sokağa çıkmasın. İstedikleri kadar ses çıkarsın pek bir faydası olmadığı için yani bence yürüyüş gereksiz. Ne pahasına olursa olsun orada olmak ve o meydanda ses çıkarabilmek istiyorum. O meydanda arkadaşlarımla olabilmek istiyorum. Tanımadığım kadınlarla olabilmek istiyorum. Gerçekten kendisini hissettiğim, burada hissettiğim, dünyalı hissettiğim, bir parçası hissettiğim, özne hissettiğim bir alan. Bu yüzden feminist gece yürüyüşü benim için kişisel olarak çok şey ifade ediyor aslında.